Merhaba sevgili doğa severler. Hava biraz karardı, buraya geç geldik ama harika bir yerdeyiz. Neredeyiz hayatım? Sokullupınar'dayız. Evet, normalde hani geçiş, Aladağlar Dağ geçişi gibi bir planımız vardı. Ama Zeynep bazı nedenlerden dolayı çıkamayacak olduğu için yarın günübirlik çıkacağım. Şimdi çadırımızı kuracağız. Evet, yeniden bizim emektar çadırımız. 6 Evet. yıllık çadırımız. 6 yıllık çadırımız, neler gördü bu çadır ya? Of ya, çok seviyorum. Hiç değiştirmek istemiyorum. Saatim tam 5'i 20 geçiyor ve Sokulupınar'dan Emler zirveye doğru yola çıkıyorum. Eşimle Zeynep'le vedalaştım. Şimdi yolu koyma vakti. Gel bir daha bir sarılayım sana. Dikkatli ol. Tamam. Şimdi birazcık yükseldim. Kamp alanımız geride kaldı. Yükseldikçe, tırmandıkça terlemeye başladım. Daha yolun başı bile değil, öyle söyleyeyim. Bir sıcak bastı. Poları çıkartalım. Yukarıdaki kamp yerine geldik. Daha doğrusu geldim. Tekim. Şimdi Karayalak mevkisine geldim. Sokulupınar'la burası arasında fazla bir mesafe yok. Burada Bilal abiyle tanıştık. Merhaba Bilal abi, günaydın. Merhaba, günaydın abi. Bilal abiyle katırları konuştuk. Tabii fiyatlar sürekli değişiyor. Ama bir adam artı bir katır toplam 500 lira. Bir katırda 4 tane çanta taşıyabiliyor. Yani 4 kişi birleşip toplam 500 liraya katırı mal edebiliyorsunuz. Değerlendirmek isteyenlerin bilgisi olsun diye söyledim. Bir de burasının güneşi çok yakıyor. Rakım yüksek olduğu için tabii atmosfer gitgide inceliyor. Güneş kremi sürüyorum. Onur hocamla burada tanıştım. Ben ismim Erdek Cennet. Türkiye'nin ilk ve tek solo alpinistiyim. Bir projem kapsamında 81 yıl ve solo tırmanış. Anadolu Parsiyonu projem kapsamında 67. yılım neydi? 67. zirvem Kızılkaya zirve. Çok güzel bir etkinlik yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Tebrik ederim sizi. Tabii yani ben öyle dağcı diyemiyorum kendime. Böyle günübirlik küçük zirveler yapmaya çalışıyorum. Çünkü dağcı... Yüksek irtifa dağı burası. Hı hı. Hani bayağı ciddi bir performans, efor gerektiren bir tırmanış olacak. Evet. Ama siz sürekli çıktığınız için sizin açınızdan herhalde bir sakınca olmaz. Sadece Yani, dikkatli olmanız gerekir. tabii biraz antrenmanlıyım. Evet. Hani tepeleri Evet. çıkıyoruz ama bu benim için yüksek zirvelerden bir tanesi olacak. Evet. Bakalım ne kadar zorlanacağım. Dağın gölgesine bakar mısınız? Dağ resmen akmış. Bilal abi dedi ki güneş boğaza düşmeden, hava çok ısınmadan boğazı geç dedi çünkü çok sıcak oluyormuş. Ve kapıya geldik. Daha doğrusu geldim. Vadiden hafif bir sis geliyor.
Şimdi bir mola vereyim dedim. Böyle lifli atıştırmalıklar yiyorum. Bunlar sıcak havada erimiyor. O özelliği var. Güzel oluyor. Hani çikolata alsanız, bir şey alsanız onlar eriyip gidiyor. Yiyemiyorsunuz. Bunlar güzel ama. Şimdi dağın gölgesinden ayrıldım. Güneşe geldim. Ama bir yandan da sis var. Şapka taksam mı, takmasam mı? Böyle kuru yemiş hazırlıyorum, karışık kuru yemiş. Bunlar da çok iyi oluyor. Yiyorum, enerji. Haşır uşur sesler duyuyordum. Bir de baktım ki sisin ardından dağcılar geldi. Merhabalar. Merhabalar. Mahsur yok değil mi çekmeme? Yok. Emler zirveye çıkacağım. Emre. Başarabilirsem tabii. Başarırsın. Teşekkür ederim. Şurayı aş, ondan sonra rahatlarsın. Tamam, çelik buyduran. Sonra Aynen. Emler umarım. Siz nereden iniyorsunuz? Biz de oradan geliyoruz. Emler'den geliyoruz. Emler'den mi? Çok iyi. Aynen. Başarılar, kolay gelsin. Şimdi Aladağlar'da Emler zirve yürüyüşüme devam ediyorum. Sis bir an geliyor, kayboluyor. Çok güzel bir yerde gidiyoruz. Burada da Duran Bey'le tanıştım. Merhaba Duran Bey, nasılsınız? Merhabalar, çok şükür iyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Allah iyilik versin abi. Benim yaşım 26, 13, 14, 12, 13 yaşından beri yeri geldi. Babamla geldim, amcamla geldim. Epey bir işte onlarla beraber alıştıktan sonra yalnız gelmeye başladık. Babamgil çok eskiden beri, hatta yani nasıl söyleyeyim, dedemden, babamın dedesinden kalma daha doğrusu yani. Buraya gelip giden dağcıların malzemelerini olsun, yeri geliyor atlarla beraber kendilerini aşağı kamp alanlarından alıp zirveye en yakın noktaya, Çelik Buyduran olsun, Kızılkaya olsun, Yedigöller olsun, nereye istedikleri yerlere yerleştiriyoruz. Malzemelerini götürüyoruz, kendilerini götürüyoruz, yeri geliyor. Epey zamandan beri işte gece, gündüz, kar, sis, dolu demeden elimizden geleni yapıyoruz. Numaranızı videonun altına yazıyorum. Eğer böyle Aladağlara gelirseniz bir yük taşıma ihtiyacınız olursa Duran Bey yardımcı oluyor, sağ olsun. Ne demek, teşekkür ederim. Duran Bey çok teşekkür ederiz. Ben Değer teşekkür kattınız. ederim. Allah razı olsun. Canım. Nasılsın? Saçlara bak. Tarayalım mı saçını?
Çelik Buyduran'a yaklaşırken 3100 rakamı geçmiş bulunmaktayım. Ve rakamın etkisini yoğun bir şekilde hissediyorum. Nefes nefese kalıyorum. Ama pes etmek yok. Hadi bakalım. Çelik Buyduran'a geldim. Ama suyum olduğu için tabii su doldurmadım. Burası benim mola yerim. Burada yemek yiyeceğim. Genellikle böyle ton balığı konserveleri tüketiyorum. Güzel protein oluyor, enerji veriyor. Bir de böyle fasulye pileki veya barbunya pileki tüketiyorum. Bu da tok tutmada yardımcı oluyor. Bir de ekmek oluyor. Ayrıca tuz da önemli. Tuzu da eksik etmiyorum. Tuzu sepeleyip öyle yiyorum. Şimdi o zaman müsaadenizle ben bir yemeğimi yiyeyim. Şimdi ısı kaybetmek istemediğim için dokunmuyorum yani. Eminim çok soğuktur. Eriyen kar suları bayağı soğuk olur. Dokunmayacağım yani. Yoksa şöyle elimi yüzümü yıkamak isterdim. Yarım saatlik moladan sonra şimdi Emler zirveye çıkma zamanı. Umarım muvaffak olurum. Sisin ardında dağın tepesinde 2 kişi var, görüyor musunuz? İşte Emler. Emler zirve. Karşıdan iniş yapan dağcılar. Adımlarımız yavaş. Çünkü rakım çarptı beni biraz. Şu anda zorlanıyorum. Tempoyu bayağı bir düşürdüm. Zaman zaman dinleniyorum. Manzara böyle. Direk taşı, göl, duvarlar, dağlar, hepsi harika. 3500 rakımdayım. Rakım bayağı çarptı beni. Mide bulantısı da yaptı. Biraz baş dönmesi de yapıyor ama dinlene dinlene yavaş yavaş çıkıyorum. Rakım 3500. Zirveye az bir şey kaldı. Bayrak göründe. Hadi bakalım. Zirveye adımlar kaldı. Zirveye az kaldı. Şanlı bayrağımız. Zirvedeyim. Yaşasın. Evet. Sonunda zirvedeyim arkadaşlar. Şimdi biraz oturacağım. Çok fenayım, hiç enerjim kalmadı. Biraz soluklandıktan sonra hızlıca inişe geçeceğim. Burada olmak güzel. Emler zirveyi görmek güzel. Aladağların önemli zirvelerinden bir tanesi. Teknik tırmanış istemeyen bir zirve. Burada olmaktan çok mutluyum. Ve burada olmama destek veren sevgili eşim, güzel karım Zeynep'e bu zirveden selamlarımı, kalpten selamlarımı gönderiyorum. Kendisine şükranlarımı iletiyorum. Hayallerimin peşinden koşmam için beni destekledi her zaman. Sağ ol, var ol. Sevgili doğa severler,
bu heyecanı sizlerle de paylaşmak çok güzel. Buradan hepinize selamlarımı gönderiyorum. Şimdi Aladağlarla ilgili yorumlarımı dinleyeceksiniz. Merak etmeyin, fazla uzun tutmamaya çalışacağım. Öncelikle sistemlerimi dile getirmek istiyorum. Biliyorsunuz ben Likya yolunu eşimle beraber yürüdükten sonra tecrübelerimi bol bol paylaştım. Bana çok sayıda soru geldi ve bu soruların hepsini yanıtlamaya çalıştım. Haritalar hazırladım, işte krokiler hazırladım. Bunları ücretsiz, herkesin ulaşabileceği şekilde paylaştım. Ancak Aladağlara gitmeden önce hazırlık sürecimde Aladağların tecrübeli insanları olarak bilinen dağcılara mesaj attığımda çoğundan geri dönüş bile alamadım. Cevap bile vermediler. Bir tanesine soru sordum. Dedim bakın dedim Aladağlarla ilgili hazırlanmış bir harita önerebilir misiniz dedim. Adam cevap bile vermedi. Hani ve bu adam mesela çok tecrübeli olarak biliniyor mesela Aladağlar'da. Yani benim için olumlu bir başlangıç olmamıştı Aladağlar. Ama pes etmedim. Kendi başıma çalıştım. Google Earth'ü açtım. Parkurlara baktım. Wikilog'da faydalı rotaları incelemeye çalıştım. Kendi başıma bir şeyler yapmaya çalıştım. Yani bu işte aslında ben kendi başımaydım. Şimdi size ulaşımdan ve asıl Aladağlar planımızdan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Sokulupınar'a gidip oradan Emler zirve yapıp sonra Yedigöller, sonra Hacer Ormanları ve Kapuzbaşı Şelalesi'ne kadar gidip Aladağlar geçişi yapmaktı. Yani diğer bir deyişle transı yapmaktı. Bunun için de kalacak bir yere ihtiyacımız vardı. Daha doğrusu Zeynep'in beni bıraktıktan sonra tek başına kalabileceği bir yere ihtiyacımız vardı. Bunun için de Çamardı'nın yakınlarındaki Çukurbağ köyünde navigasyona yazdık ve tanınmış kampinglerden bir tanesine gittik. Böyle bir tanınmış bir yer. İsim vermek istemiyorum çünkü ben karalama kampanyası yapmam biliyorsunuz. Biz sadece memnun kaldığımız yerlerin isimlerini veririz. Biz buraya gittik. Buranın işletmecisi önce bize bir baktı. Bizi bir süzdü. Sonra sorgulamaya başladı. Dedi, siz beni nereden buldunuz? Burayı nasıl buldunuz? Hani sanki böyle bulamayacakmışız gibi bizi sorgulamaya başladı. Beni nereden öğrendiniz? Bir tanıdık vasıtasıyla mı geldiniz? Gibisinden sorular sormaya başladı. Sonra ne iş yapıyorsunuz? Necisiniz? Falan sorgulamasını derinleştirdi. Biz Zeynep'le birbirimize bakıyoruz. Şaşkınlıktan yani böyle. Dedik tamam herhalde adam herkesi almak istemiyor buraya. Alttan aldık. Zeynep de alttan alıyor. Ben de alttan alıyorum. Sonra dedik ya bak biz şöyleyiz böyleyiz falan. Tamam dedi. Kalabilirsiniz dedi. Dedim ben durumu anlattım. Eşim zaten tek başına kalacak. Bir gece kalacak falan. Adamı bir şekilde ikna ettik. Sonra fiyatını sorduk. Euro ile söyledi bize fiyatı. İndirim istedik. 3 euroluk bir indirim yaptı bize. Hani bunu da belirteyim. Hakkını yemeyeyim şimdi. Neyse tam anlaştık. Konuştuk. Sonra dedik ki yarın sabah biraz erken gelmesi lazım Zeynep'in. Çünkü ben saat 4'te 5'te yola çıkacağım. Hani 4'ten 5'ten girişler öğlen 2'de çünkü öyle söyledi. Öğlen 2'ye kadar ne yapacak Zeynep dışarıda tek başına? Sabah biraz erken girebilir mi dedik. Adam kem küm falan etti. Yok olmaz mı olmaz dedi. Sonra yine başka bir şeyler daha döndü. Başka diyaloglar daha döndü. Artık Zeynep'le birbirimize baktık. Bu iş olacak gibi değil. Hani biz bu adamın artık huyuna suyuna bir noktaya kadar gidebiliyoruz. Dedik olmuyorsa olmuyor. Sonra adama söyledik olmuyor dedik. Oradan çektik gittik. Sonra başka bir yere daha baktık navigasyondan. Pilotun yeri. Pilotun yerine gittik. Bir baktık ki ya dünya varmış dedik. Aradığımız sıcakkanlı ortam, güzel enerji orada. Yani kesinlikle tavsiyemiz Aladağlar'da pilotun yeri diyebilirim. Çünkü gerçekten çok sıcakkanlı insanlar. Elektriğimiz bizim uyuştu. Pilotun yeri olarak geçiyor. Konum olarak da açıklamalar bölümüne eklerim videonun. Neyse bu pansiyon işini burada kapatalım. Gelelim bizim planımızın neden işlemediğine.
Şimdi evdeki hesap her zaman çarşıya uymuyor. Biz Sokulupınar'a gittik. Sokulupınar'a giderken gördük ki toprak bir yoldan geçiyorsunuz. Bizim arabanın da altı biraz yere yakın, yüksek bir aracımız yok. Ve yolun bir bölümünde çok büyük bir bozukluk vardı. Ve kenarında tehlike arz edebilecek bir şey vardı. Ben buradan arabayı geçirdim. Biraz zorlanarak da olsa geçirdim. Sokulupınar'a ulaştık. Sonra düşündüm ki bu yoldan Zeynep tek başına geçmemeli. Bu yüzden ben bütün planımı üstünü sildim. Sadece dedim ki Emler'e çıkacağım, geri döneceğim. Zeynep'le beraber bu yoldan geçeceğiz. Böyle olunca da Zeynep'in diğer işletmelerde kalmasına gerek kalmadı. Telefonla aradık, pilotun yerinde söyledik. Dedik hocam dedik işte gelemeyeceğiz. Zeynep burada kalmayacak. Bizim plan değişti çünkü. Haber de verdik onlara. Şimdi Sokullupınar kamp alanından bahsetmek istiyorum sizlere. Öncelikle Sokullupınar kamp alanı çok güzeldi. Yani o yemyeşil alan, fıskiyeler falan çalışıyor orada. Yerlerde bir tane çöp yok. Üstelik çadır kurma alanları çok güzel ve araba o çadır kurma alanlarına kadar gidebiliyor. Hemen arabanın yanına böyle yakınına çadırınızı kurabiliyorsunuz. Öncelikle eğer dağcılık lisansınız varsa sizden giriş için para almıyorlar. Sadece çadır kampı için para alıyorlar. Bu da cüzi bir miktar. Orada tuvalet de var. Tuvaletler yani şöyle söyleyeyim ben size pek çok AVM'de görmediğim kadar temiz tuvaletler gördüm. Gerçekten emek vermişlerdi. Yani kağıt havlusundan sıvı sabununa kadar her şey vardı. Bu dağcılık camiası için çok büyük bir artı. Ve oradaki insanlar da yardımseverdi. Özellikle Mahmut Bey vardı orada. Buradan kendisine selamlarımı gönderiyorum. Bu yorumlarımın başında size söylemiştim ya hani birilerinden harita istedim. Bana tavsiye bile etmediler. Bakın yani bana harita gönder bile demiyorum. Fiyatı neyse hani satılan varsa onu alacağım diyorum. Yine cevap bile vermiyorlar. Ama Mahmut Bey daha ben konusunu açmadan dedi ki sana harita lazımdır dedi. Ben kendi yaptığım haritadan sana vereyim dedi. Ya dedim ya ne kadar böyle denk geliyor yani görüyor musunuz insanın karşısına? Bana kendi hazırlamış olduğu Aladağlar haritasını verdi. Ve içinde bütün zirveler var. Bayağı detaylı bir harita. Kendisine gerçekten tekrar teşekkür ediyorum Mahmut Bey'e. Evet videoyu daha fazla uzatmayayım. Sonuç olarak hani sistemlerimi dile getirdim. Memnun olduğum konuları dile getirdim sizlere. Umarım sizler için de güzel bir video olmuştur. Tecrübelerimi paylaşmaya devam edeceğim. Bizi desteklemeye devam edebilirsiniz. Artık katıl butonumuz var biliyorsunuz. Katıl butonuyla yapacağınız destekleri bekliyoruz. Şimdi biraz da kamera arkası izleyelim. Bu yapmış olduğum çekimlerin aslında ne kadar zahmetli olduğunu görmenizi istiyorum. Çünkü hani gerçekten benim için hem daha fazla bir zaman, daha fazla bir efor anlamına geliyor bunlar. Bazı arkadaşlar diyor ki neden bu kadar uzun sürüyor bu zirven? İşte bu kamera arkasında göreceksiniz nedenlerini. Bu kadar detaylı çekim yapmaya çalıştığım için zamanım alıyor.